Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 38 beden hırka çalışması yapacağım. Hırkamı Etrofil fluffy ipiyle ördüm. 100 gramı 300 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar. Hırkamın özelliği ipimin ince, şişimin kalın olması. Hırkamda 10 numara şiş kullandım. Fakat lastik kısımlarını, beden lastiğini, yaka lastiğini ve kol lastiğini 7 numara şiş kullanarak ördüm. Beden kısımlarını ise 10 numara şiş kullanarak ördüm. Hırkamın özelliği ipimin ince, şişimin kalın olması. O yüzden bu şekilde pufidik bir hırka çalışması oldu. Yumuş yumuş, çok güzel bir hırka çalışması yaptım. İpimden 2,5 yumak ip kullandım. Hırkamda 3 tane de düğme kullandım arkadaşlar. 38 beden fakat oversize salaş bir hırka olduğu için S bedene, M bedene ve large bedene uygun bir hırka arkadaşlar. Şöyle hırkamı göstereyim genişliğini. Instagram sayfamda da ayrıntılı olarak göstereceğim. İsterseniz Instagram sayfama da girip hırkayı ayrıntılı olarak resimlerini ve videolarını inceleyebilirsiniz. Şu şekilde hırkamı yakından göstereyim arkadaşlar. Mevsimlik bir hırka, yumuşacık, dokusu gerçekten çok güzel. Kalın şişli olduğu için de örmesi hem çok keyifli hem de çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Şişimiz kalın olduğu için çok çabuk ilerliyor. Model olarak da zaten düz örgüden oluşuyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Paylaşacağım yeni videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Hırkamızın önce ön parçalarını öreceğim. Bana göre önce sağ tarafı örüyorum arkadaşlar. Sağ tarafımız için 7 numaralı şişe 50 ilmekle başlıyoruz. Önce lastik kısmını 7 numaralı şişle öreceğim. Daha sonra bedeni örerken 10 numaralı şiş kullanacağım. 7 numaralı şişime 50 ilmeğimi attım. Bir ters bir düz olarak lastik kısmını örelim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda örmeden alacağım. Sıra sonundakini düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağım. İlk sırada ters olarak ördüm. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Şişler biraz kalın olduğu için arkadaşlar tutarken biraz zorlanıyorum. Bir ters bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örüp gelelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. İlk sıra bizim arka yüzümüzdü. Bu sıra bizim ön yüzümüz. Şimdi ikinci sırayı bir ters bir düz olarak öreceğim. Sıra sonunda düz olarak ördüğüm ilmeği sıra başında örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine bir ters bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Sondaki ilmeği düz örüp
sıra başında örmeden alıyoruz. Toplamda lastik kısmını 7 sıra örelim. Daha sonra yaka kesmine kadar düz olarak öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Şimdi bir ters bir düz olarak lastik kısmımızı 7 sıra örüp gelelim. 7 numaralı şişle bir ters bir düz olarak lastik kısmımızı 7 sıra ördüm. 2 4 6 7. Şimdi 10 numaralı şişe geçiyorum. Şöyle göstereyim şiş numaramı. 10 numaralı şişle ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Sıra başındaki ilk ilmeği alıyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıramızı düz örerek tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Düz örerek arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. 10 numaralı şişle örüyoruz arkadaşlar. İpimize göre şiş bayağı kalın. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka yüzdeyiz. Ters olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Kenarları hep bu şekilde yapıyoruz. Sondaki ilmeği düz örüp sıra başında ters olarak alıyoruz. 2 sıra ördük arkadaşlar. Yaka oyuntusuna kadar 30 sıra örmemiz gerekiyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak toplamda 30 sıraya tamamlayalım. Daha sonra yaka oyuntusu için eksiltmelere başlayalım. Şimdi 30 sıraya tamamlayıp geliyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek toplamda lastik kısmından sonra 30 sıramız oldu arkadaşlar. Şimdi bu bizim sağ parçamız olduğu için yaka oyuntusunu sol tarafta yapacağız. 10 numaralı şişimizle sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örelim. 3 ilmeğim kalana kadar örüp geliyorum. İlmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar geldim. 3 ilmeğim kaldı. İlmeklerimi şu şekilde sol taraftan 2 ilmeğin içerisine girip 2 ilmeği birlikte örerek yaka oyuntusu için birinci kesmi yaptık. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzü ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzde bu sırada kesim yapmayacağız. Her sırada kesim yapmıyoruz. Bir sıra örüp ön yüzde bir sıra kesim yapıyoruz. Bir önceki sırada ön yüzde kesim yaptığımız için bu sırada ilmekleri kesmeden düz olarak öreceğim. Bu sırada kesim yapmıyorum. Bir sıra kesim yapıp bir sıra kesim yapmadan örüyoruz. Sırada kesim yapmadan ilmeklerimizi ön yüzde düz olarak örelim. Arka yüzde ters olarak örüp gelelim. Ön yüzü ve arka yüzü tamamladım.
Bir önceki sırada kesim yapmadığımız için şimdi bu sırada tekrar yaka oyuntusu için bir ilmek keseceğim. İlk ilmeğimi aldım. Sıra sonunda yine 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Sol taraftan 2 ilmeğin içerisine girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 ilmek yaka oyuntusu için kesmiş olduk. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi yine ters olarak öreceğim. Bu şekilde bir ön yüzde kesim yaptıysak diğer ön yüzde kesim yapmıyoruz. Sıralamamız bu şekilde devam edecek. Omuz kısmına kadar örerek ilerleyelim arkadaşlar. Kaç ilmek kestiğimi söyleyeceğim. Omuz kısmına kadar örmeyelim ama yaka oyuntusu için biraz ilerleyip gelelim. Sağ parçamızın yaka oyuntusu için omuz kısmına kadar kestim. Her ön yüzde değil de iki sırada bir kesimlerimizi yaparak omuz kısmına kadar geldim. Toplamda 10 ilmek kestim. Şişimde şimdi 40 ilmeğim kaldı. 50 ilmekle başlamıştık. Yakası için 10 ilmek kesince 40 ilmeğimiz kaldı. Toplamda ön parçamızın sıra sayısı arkadaşlar arka yüzde saydım. Toplamda 70 sıramız oldu. Eğer bu sıra sizin için küçük olursa birkaç sıra fazla yapabilirsiniz. Büyük olduğunu düşünüyorsanız da birkaç sıra eksik örebilirsiniz. Tam 70 sıra oldu arkadaşlar. 70 sıraya tamamladım. Yaka oyuntusu için kesim yaptık sol tarafta. Fakat kol oyuntusu için sağ tarafta kesim yapmadık. Çünkü düşük kol olacak arkadaşlar. Düşük kollu bir hırka çalışması olacağı için kol oyuntusu yapmıyoruz bu hırkamızda. Sadece yaka oyuntusu yapıyoruz. Yaka oyuntusu için de 10 ilmek keserek bu parçamızı tamamladım. Sağ parçayı tamamladıktan sonra sol parçamızın yapımına geçelim. Sol parçamızı da yine aynısı gibi başladım arkadaşlar. Sağ parçada olduğu gibi 50 ilmekle başlıyoruz. Lastik kısmı için bir ters bir düz olarak 7 sıra örüyoruz. Lastik kısmımızı 7 numara şişle ördükten sonra 10 numaralı şişe geçiyoruz. Lastik kısmından sonra 10 numaralı şişle de ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 30 sıra örüyoruz. Ben 30 sıra ördüm. Şimdi bu bizim sol parçamız olduğu için yaka kesimini sağ tarafta yapacağım. Sıra başında yaka kesimini yapıyoruz. Şimdi 31. sırada yakasını kesmeye geçiyorum. Sol parçamın kesimlerini de göstereyim. Daha sonra yine bu parçamızı da omuz kısmına kadar örüp gelelim. İlk ilmeği aldıktan sonra bu defa sol parçada ikinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Yaka oyuntusu için ilk kesimi yaptık. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüp arka yüze geçelim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters örüp tekrar ön yüzümüze geçelim. Ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp tekrar ön yüze geçtim. Bir önceki sırada kesim yaptığım için bu ön yüzde kesim yapmıyoruz. Bir ön yüzde kesim yaptıysak diğer ön yüzde kesim yapmadan omuz kısmına kadar örelim. Toplamda 10 ilmek keseceğiz. Dediğim gibi sadece yaka oyuntusu yapıyoruz arkadaşlar. Kol kenarında düşük kol olduğu için kol oyuntusu yapmıyoruz. Bu parçamızı da omuz kısmına kadar örelim. Daha sonra arka parçamızı örmeye geçeceğiz. Şimdi ben bu parçayı da omuz kısmına kadar 70 sıra örüp geleceğim. Her iki sırada bir de kesim yapacağım. Bir ön yüzde kesim yaptıysam diğer ön yüzde kesim yapmadan omuz kısmına kadar örüp geliyorum.
Sol parçamı da omuz kısmına kadar 70 sıra ördüm. Şişimde 40 ilmeğim kaldı. Yakasından aralıklı olarak 10 ilmek kestik her iki parçamızda da. Sağ ve sol parçamı tamamlamış oldum. Parçalar ekrana sığmasa da arkadaşlar ben yine de santim olarak da ölçüsünü vermek istiyorum. Omuz kısmından lastik kısmına kadar 60 santim. Dediğim gibi isterseniz daha büyük yapmak isterseniz birkaç sıra fazla, daha küçük yapmak isterseniz de birkaç sıra eksik örebilirsiniz. Her iki ön parçamızı da tamamlamış olduk. Sol parçamızı tamamladım. Bu parçayı bu şekilde bırakıyorum. Sağ parçamızı da daha önce örmüştük. Arka parçamı da ben ördüm arkadaşlar. Şöyle arka parçamı da göstereyim. Arka parçamı 106 ilmekle başladım. Yine lastik kısmını 7 sıra ördüm. Lastik kısmını 7 numaralı şiş kullanarak örüyoruz. Lastik kısmından sonraki kısmı ise 10 numara şiş kullanarak 70 sıra ördüm. 106 ilmekle 70 sıra omuz kısmına kadar örüyoruz. Şimdi bu parçayı örmeye devam edeceğim. Omuz kısmını nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Önce ...40 ilmek öreceğiz. Daha sonra yakasını kesip omuz kısımlarından birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi 70 sıra ördükten sonra arka parçamızı 10 numaralı şişle 70 sıra örüyoruz omuz kısmına kadar. Şimdi 40 ilmek örelim. 1 2 3 4 5 40 ilmeğe tamamlayalım. 40 ilmek ördükten sonra şimdi sıra sonunda 40 ilmeğimiz kalana kadar yakasını keseceğim. Bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ördüğüm düz ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. İlmekleri çok sıkmıyorum, çok da gevşek bırakmamaya dikkat ediyorum. Daha sonra yakasından ilmek alıp yakasını öreceğiz. ...40 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. Toplamda 106 ilmeğimiz vardı. 40 bir tarafa 40 bir tarafa ayırınca 80 ilmek. Toplamda yakası için 26 ilmek kesmemiz gerekiyor. 26 ilmeği kestikten sonra kalan 40 ilmeği düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka parçamı şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Yaka kısmını bu şekilde ön yüzde kestik. Arka yüzü bu şekilde yerleştirelim. Omuzda 40 ilmeğimiz var. Şimdi örmüş olduğumuz sağ parçayı arka parçanın üzerine yerleştirelim. Sağ parçam bu arkadaşlar. Sağ parçamızın yaka oyuntusu sol taraftaydı. Tam burası yaka oyuntusu. İki parçayı üst üste yerleştirdikten sonra ön parçayı arkaya çeviriyorum. Tığ yardımıyla omuz kısımlarından örerek birleştireceğim. Şöyle iki şişi aynı yöne bakacak şekilde alıyorum. Birleştirirken 6 numaralı tığ kullanacağım. Farklı numaralarla da birleştirebilirsiniz. Şişler biraz kalın olduğu için biraz zor olabilir ama önemli değil arkadaşlar. Sadece 40 ilmekte birleştirme yapacağız. Arkadan bir ilmek aldım. Önden de bir ilmek alıp
İkisini birlikte örüyorum. Tekrar arkadan bir ilmek alıp bir ilmek önden aldım. Yine ikisini birlikte örüyorum. Önden ya da arkadan almak fark etmez arkadaşlar. Önden bir ilmek, arkadan bir ilmek alıp 2 ilmeği örüyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıp 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde örerek birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Örerek birleştirmek daha kolay. Bir ilmek arkadan, bir ilmek önden alıp bu şekilde bütün ilmekleri birleştirelim. Hem ön parçada hem de arka parçamızda 40 ilmeğimiz vardı. Bu şekilde birleştirip bütün ilmekleri gelelim. Omuz kısmını birleştirdim. İçten görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Düzgün bir birleştirme tekniğini kullanmış olduk. Tığıyla bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi diğer omzunu birleştirmeye geçelim. Buraya ben bir zincir atıp ipimi kesip gizleyeceğim. Şimdi sol tarafımızı birleştirelim. Sol parçayı yine arka parçanın üzerine yerleştiriyorum. Şişlerimin aynı yöne gelmesine dikkat ediyorum arkadaşlar. İpim de zaten bu tarafta. Ön parçayı arkaya çeviriyorum. 2 şişi alıp birleştirmeye başlıyorum. Bir ilmek ön parçadan, önde duran parçadan, bir ilmek de arkada duran parçadan alıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıp 3 ilmeği bu şekilde birlikte örüyoruz. İlmekleri çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmayalım arkadaşlar. Görüntüsünün düzgün olması için ilmekleri çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan tığ yardımıyla bu şekilde birleştirip gelelim. Sol tarafın omuz kısmını da aynı şekilde örerek birleştirdim arkadaşlar. Dıştan görüntüsü böyle. İçten görüntüsü de böyle. Şimdi kollarımızı örmeye geçelim. En sonda yakasından ilmek çıkarıp yakasını örüp hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi kolumuz için ilmek çıkaracağız. Şu kenarlardan arkadaşlar ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. İlmeklerimizi şu şekilde çıkaracağız arkadaşlar. Arka beden ve ön bedenin kenar kısımlarından ilmekleri çıkarıp kolumuzu öreceğiz. 30 sıra sayıyorum. 30 haroşa sırası saydıktan sonra buradaki boşluğa ipimi bağladım. Şimdi kenar boşluklardan şu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Büyük boşlukların içine batıyorum. 1. Şimdi iki büyük boşluğun ortasında olan boşluğa batıyorum. 2. Tekrar büyük boşluğa batıyorum. Bir küçük, bir büyük boşluğa batarak ilmeklerimizi çıkarıyoruz. 31 ilmek buradan, 31 ilmekte ön bedenden çıkarıyoruz. Toplamda 62 ilmeğimizin olması gerekiyor. 62, 64 fark etmez arkadaşlar. Birkaç ilmek fazla ya da eksik olabilir. Şu şekilde büyük boşluğun içerisine batıp bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra iki büyük boşluğun ortasında olan şu şekilde küçük boşluğun içerisine batarak ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Yani bütün boşluklara batıyoruz. Hiç ilmek boşluk atlamadan ilmekleri çıkarıyoruz. Birleşim kısmına kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Arka bedenden 31 ilmek çıkardım. Birleşim kısmına kadar 31 ilmek de buradan çıkaracağım. Yine 30 haroşa sırasına denk gelecek arkadaşlar. Toplamda 62 ilmeğimiz olacak. 62 ilmekle
Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak kolumuzu 39 sıra örmemiz gerekiyor. Benim için 39 sıra yeterli. Sizler daha uzun yapmak isterseniz 42-43 sırada örebilirsiniz. Ben diğer kolumu ördüm. Şöyle diğer kolumu göstereyim. Hırkamız büyük olduğu için ekrana sığmıyor arkadaşlar. Gösterebildiğim kadar göstereyim. Şöyle kolumuzu 39 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örelim. Daha sonra lastik kısmını öreceğim. Kesimlerimiz olacak. Tam lastik kısmına kadar örüp gelelim. Kesimleri nasıl yapıyorum göstereyim. Şimdi kolu tamamlayıp geliyorum. Kolu 62 ilmekle 39 sıra ördüm arkadaşlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 39 sıra ördüm. Şimdi kolumuzun lastik kısmını öreceğim. Lastik kısmını örmeye başlarken kesimlerimiz olacak. Şöyle göstereyim. Bilek kısmını öreceğiz. Bir ters bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği aldıktan sonra iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Çünkü ilmeklerimizi azaltmamız gerekiyor. Sıra düz ilmeğimde bir ters bir düz olarak örüyoruz. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi iki ilmek olarak ters örüyorum. Bir ilmek kesmiş oluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İki ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Bu arada arkadaşlar kol kısmını 7 numaralı şişle örüyoruz. Kolumuzu 10 numaralı şişle ördükten sonra 7 numaralı şişe geçiyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz. İki ilmeği birlikte ters örerek kestim. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeği ters örerek kestim. Bir ilmek düz örüp iki ilmeği ters örerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ters ilmeği örerken iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Her ters ilmeği örerken bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. İlmek sayımızın azalması gerekiyor. Şimdi bütün ilmeklerimizi örüp gelelim. Bütün ilmeklerimi ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. 7 numaralı şişle devam ediyoruz. İlk ilmeği aldım. Düzü düz, ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Artık bu sırada herhangi bir kesim işlemi yapmadan şişimizde olan ilmekleri örüyoruz. 62 ilmekle başlamıştık. 20 ilmek kesmiş olduk. 42 ilmeğim kaldı şişimde. 42 ya da 43 ilmekte kalabilir. 42-43 ilmekle lastik kısmımızı herhangi bir kesim işlemi yapmadan bir ters bir düz olarak örüyoruz. Kaç sıra örmüşüm arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördükten sonra keseceğim. Şimdi 8 sıraya tamamlayalım. Kol lastiğimizi bir ters bir düz olarak 8 sıra örüp gelelim. Kol lastiğini 8 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi kesebiliriz. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Sıra düz ilmeğimde düz ilmeğimi düz olarak örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bütün ilmeklerimizi kesip kolu tamamlayıp yakasından ilmek çıkarıp yakasını örelim. Hırkamızı tamamlayalım arkadaşlar. Kolu kesip geliyorum. Kenar dikişlerinde şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Onu da göstereyim. En son ilmeğin ön yüzden arasına girerek dikiyorum.
Kol kesimini yaptıktan sonra ipimi uzun bırakıp kenar dikişini yaptım. Bu şekilde her iki taraftaki son ilmeğin içine batarak dikiyorum. Şöyle dikişimi yakından göstereyim. Bildiğiniz dikiş tekniğini de kullanabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Şimdi yakasından ilmek almaya geçebiliriz. Yakası için ilmekleri çıkarmaya geçelim. Sol parçamızın uç kısmından ilmekleri çıkarmaya başlıyoruz. Arka kısma ipimi bağladım. İlk boşluktan ilmeğimi çıkardım. Daha sonra iki boşluğun arasındaki boşluktan ilmek çıkarıyorum. Aynı kol ilmeklerimizi alır gibi alıyoruz. Kolu örmek için de yine aynı şekilde çıkarmıştık. Büyük boşluktan ilmek çıkarıyorum. Daha sonra iki büyük boşluğun ortasındaki küçük boşluktan ilmeğimi çıkardım. Büyük boşluktan ilmeğimi çıkardım. İki büyük boşluğun ortasından yine ilmek çıkarıyorum. Büyük boşluktan, küçük boşluktan, tekrar büyük boşluktan, küçük boşluktan ilmeğimi çıkararak devam ediyorum. Hem küçük boşluklardan hem de büyük boşluklardan ilmekleri çıkararak devam ediyorum. Şimdi ön parçamızdan yakasına kadar ilmekleri çıkaralım. Kaç ilmek çıkardığımı ilmekleri çıkardıktan sonra söyleyeceğim. İlmeklerimi çıkarıp geliyorum. Ön parçadan yakasına kadar 80 ilmek çıkardım. İlmeklerimi 7 numara şişle çıkarıyorum arkadaşlar. Lastik kısımlarını hem beden lastiğini hem kol lastiğini hem de yaka lastiğini 7 numaralı şişle örüyoruz. 10 numaralı şişle de diğer kısımları örüyoruz. Şimdi yakasından tam şu kısımlardan görmüş olduğumuz her ilmeğe batarak ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. Yakasından da ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Yakasından da 28 ilmek çıkardım. Sağ parçadan da yine 80 ilmek çıkaracağız. 80 80 160 28 daha 188 ya da 190 ilmeğe tamamlayarak yakasını bir ters bir düz olarak örelim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi çıkardıktan sonra arka yüzü bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Yakasından ilmekleri çıkardıktan sonra arka yüzde bir ters bir düz olarak ördüm. En sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örelim. Sıra başında örmeden alıyoruz. 100 santim misinalı şiş kullanıyorum arkadaşlar. Rahat örebilmek için sizler de misinalı şişleri tercih edebilirsiniz. İlk ilmeği aldıktan sonra düz ilmeği düz, ters ilmeği ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum, ters ilmeği ters olarak örüyorum. Bu sıramızı örelim arkadaşlar. Daha sonra arka yüzü örelim. Tekrar ön yüze geçtiğimizde ilik açacağız. Şimdi ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Toplamda 3 sıra örmüş olacağız. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Arka yüzü örünce 3. sıramı öreceğim. 4. sırada ön yüzde ilik açacağız. 3 tane hırkamız için ilik açacağız. Şimdi ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Yaka lastiğimde 4. sırayı öreceğim. 1 2 3 3 sıra ördüm. Şimdi 4. sıramızda ilik açacağız. İlik yerlerimi şu şekilde belirledim. Aralarda düz ilmeklerimizi sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8
ilmeğimiz var. Bunu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 düz ilmeğimiz var. 4 bu başta da arkadaşlar 4 ilmek var. Şimdi iliklerimi nasıl açıyorum göstereyim. İlk ilmeği yine örmeden alalım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, örelim arkadaşlar. 3 ilmek ördükten sonra buradaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu ipimi öne alıyorum. Sıradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buraya dolama yaptığım için buraya bir ilik açmış oluyorum. Şimdi yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, ilmek ters. Buradaki düz ilmeği çeviriyorum. Ayraç kısmımıza kadar geldik. Buradaki düz ilmeği çevirip yine 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Burada bir ilmek kesmiş oluyorum. İpimi öne alarak ilik yapıyorum. Öne alarak ajur yapmış oluyoruz. İkinci iliğimizi açmış oluyoruz. Sıradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz olarak diğer ayracımıza kadar örelim. Diğer ayracımıza kadar geldim. Hemen yanındaki düz ilmeği çevirip 2 ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. İpimi öne aldığım için burada ajur yaparak 3. iliğimizi açmış oluyoruz. Sıradaki düz ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak örmeye devam ediyoruz. 3 tane ilik açmış olduk arkadaşlar, eşit aralıklarla. Şimdi bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. 7-8 sıra ördükten sonra ön yüze gelince kol lastiğimizi kesmiş olduğumuz gibi düzleri düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek keselim. Ters ilmekleri ters olarak örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kol lastiğimizi nasıl kestiysek yaka lastiğini de o şekilde kesip hırkamızı tamamlayalım. Düğmelerimizi dikip gelelim arkadaşlar. Hırkamın yakasını kesip düğmelerini diktim. Şu şekilde yakından göstereyim. Ekrana tam sığmadığı için arkadaşlar hırkamın tamamını aynı anda gösteremiyorum. Fakat Instagram sayfamda ayrıntılı olarak paylaşacağım. Yine aynı isimle Hadi Örsene Baby Knits olarak girip Instagram sayfamdan hırkamızı daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Çok güzel, çok pofidik, yumuşacık bir hırka oldu arkadaşlar. Ben çok keyifli ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.